İnsan bazen kalabalığın ortasında bile donar. Etrafında sesler, gülüşler, yüzler. Ama içinde bir rüzgar eser. Soğuk, keskin, sessiz. Sanki evin kapısı açık kalmış gibi. Sanki sıcaklık artık dönmemek üzere gitmiş gibi. Konuşur, dinler, yardım eder ama her defasında biraz daha eksilir. Çünkü insanlar almayı bilir, vermeyi değil. Hayatını yıkan düşmanları değildir. Onlar uzaktakiler değil, benimkiler dediği kişilerdir. Önce isterler, sonra beklerler ve sonunda senin sessizliğini bile borç yazarlar. İnsan yalnız kalmaktan korkar ama bazen kalabalıkta ölür. Bir gülümseme, bir merhaba, bir sahte sıcaklık ve kalbinin ışığı yavaşça söner. Gerçek yalnızlık odada tek başına kalmak değildir. Gerçek yalnızlık kalbini söndürenlerle yaşamak ve buna aile, dostluk ya da sevgi demektir. Her kan akrabalık değildir. Evine huzursuzluk ve mutsuzluk taşıyanı içeri alma. İsterse en yakın akraban olsun. Lev Tolstoy. Bir insan sırf aile dediği için ne kadar ezilmeyi göze alır, kendini susturmak pahasına ne zamana kadar katlanır onu yavaş yavaş öldürenlere. Akrabalık bir soyadı değildir. Kan bağı, kalp bağı değildir. Bir aile huzurun öldüğü anda kutsallığını kaybeder. Ve bazen sevgiyi kanıtlamak, orada kalmak değil, nihayet gitmeyi seçmektir. Adam annesinin evine gelir. Mutfakta yemek kokusu vardır ama havada öfke asılıdır. Baba yine sinirli, kardeşi bağırır. Anne yeter der ama sesi kendi içine çarpar. Adam sessiz kalır çünkü bilir. Her kelime yeni bir yara açar. Sonra bir an gelir. Yorulduğu ailesi değildir. Onlarla birlikteyken olduğu kişidir. Ceketini alır, kapıya yürür. Anne sorar. Yine mi gidiyorsun? Adamın sesi buz gibidir. Evet, ama bu kez sizden değil, kendime gidiyorum. Bazen aile, insanın kendi sesinden utanmayı öğrendiği yerdir. Borç sevgiden büyük, suçluluk şefkatten ağır hale gelir. Ve sonunda anlarsın, ev duvar değil, soyadı değil, ev ruhunun korkmadan dönebildiği tek yerdir. Bir insan çocukken adını söyleyenlere bile kapıyı kapatmayı öğrenmeli. Çünkü sevgi kandan değil, bir buluşmadan sonra içte kalan huzurdan anlaşılır. Bir kişi yanındaysa 100 kişi etrafında olmasın. Yanında bir kişi kalsın ama o gerçek olsun. Konfüçyüs. İnsan neden kalabalığı sever? Çünkü sessizlikte kendi sesini duyar ve o ses en sert gerçektir. Bir dürüst kalp 1000 sahte dosttan daha ağır gelir. Çünkü onda ayna vardır, yalan değil. Hayatı tamamlayan sayı değil, derinliktir. Bir bakış 1000 kelimeyi gömebilir. Yüzlerle dolu bir dünya ama ruhsuz. İnsanlar yalnızlıktan korkar çünkü yalnızlık maskesiz aynadır. Ve ışık söndüğünde kim kaldıysa işte senin gerçeğindir. Adam hastadır. Bir oda, beyaz, soğuk, sessiz. Telefonu susturulmuş gibi ne arayan ne soran. Hep yanındayım diyenlerin hiçbiri ortada yok. Kapı çalar. Komşusu, o yıllardır selam vermediği adam bir tabak çorbayla içeri girer. Hiç konuşmaz. Sadece sandalyeye oturur ve kalır. Adam bakar, gözleri dolar çünkü ilk kez anlar. Samimiyetin sesi yoktur. O sadece kalır.
Gerçek insan azdır. Çünkü hakikat yumuşak değildir. Gerçek insan övmez, avutmaz. Sadece kalır. Ve sen çöktüğünde hala oradaysa işte o senin yanında değil, senin içindedir. Sana gülümseyenleri değil, sessizce yanında kalanları koru. Çünkü sadakat sessizdir ama yokluğu her şeyi yakar. Değer, yanında olana değil, kalanadır. Ulaşılabilir olan için değerlini kaybetme. Ömer Hayyam. Ne zaman karıştırdık ışığı parıltıyla, ne zaman sadakati kolaylıkla değiştirdik. İnsan ruhunu iyileştireni bırakıp boşluğunu dolduranın peşine ne zaman düştü? Değerli olan seni tutan değil, seni yükseltendir. Ama insanlar derinliği yorucu bulur. Yüzeyde kalmak kolaydır. Parlayan her şey iyi sanılır. Sonra bir gün anlarsın, hızlı gelen, hızlı da kaybolur. Ve bazı insanlar hayatına iz bırakmaz, sadece toz bırakır. Kadın onu gerçekten seven adamdan ayrılır. Sen fazla ciddisin der. Ben biraz ateş istiyorum. Güler, başka bir arabaya biner. Yüksek müzik, ucuz parfüm, hızlı nefesler. Bir ay sonra arar. O ateş dediği adam her şeyi yakmıştır. Kadın pencerenin kenarında oturur, sessizliği hatırlar. Bir zamanlar onu sevenin gözlerini ve ilk kez fark eder. Sessizlik bazen tutkudan daha sıcaktır. İnsan derinliği gürültüyle değiştirir. Sadakati kolaylıkla, sevgiyi dikkatle karıştırır. Oysa değerli insan seni parlatmaz. Seni kendinle yüzleştirir ve sen onun yanında yorulmazsın. Sadece gerçek olursun. Boşluğunu dolduracak birini arama. Yanında boşluğunu unutturacak birini bul. Çünkü bazı insanlar seni tamamlamaz, senin eksikliğini hatırlatır. Ölçüsüz iyilik insanı zincire vurur. İnsanlar iyiliğin kıymetini bilmez. Önce senden beklerler, sonra borç sayarlar. François de la Rochefoucauld. Neden insan yardım ettikçe küçülür ama sınır koyduğunda saygı kazanır? Neden sıcaklık alışkanlığa dönüşür ve iyilik bir borca? İyilik bir para birimi değildir ama insanlar onu öyle kullanır. Elini uzatırsın, destek görmezsin, yük alırsın. Sınır koymazsan seni ışığın için değil, bedava ısınmak için severler. Ve bir gün fark edersin, senin iyiliğin onların konforudur. Kadın herkese yetişirdi. İş yerinde yardım et, evde anla, sokakta borç ver. Ve her defasında tamam derdi. Bir gün yardım istediğinde tek duyduğu şey, sen güçlüsün, halledersin. Akşam olunca mutfağa oturdu, soğuk çay, yıkanmamış tabaklar, sessizlik ve o an anladı. Onun gücü, başkaları için sadece bir fırsattı. İyiliği insanlar öldürmez, onu köleleştirir ve suç onlarda değil, sınır koyamayan kalplerdedir. Sen vermeye devam ettikçe iyiliğin seçim olmaktan çıkar. Bir görev, bir alışkanlık, bir yorgunluk olur. İyi kal ama sıcaklığını ödev haline getirme. Seni sürekli isteyen bir gün senin yokluğunu bile hissetmez. Minnetsiz insan, insanı değil, faydayı sever. Bazen hayat seni kurtarmak için insanları siler. Yakınlar gider, dostlar uzaklaşır, yüzler yok olur. Korkarsın ama sonra anlarsın. Bu kayıp değil, temizliktir. Sessizlik başta soğuktur ama zamanla gerçeği gösterir ve o sessizlikte ilk kez duyarsın kim olduğunu. Rol olmadan,
Beklenti olmadan, yük olmadan. O an anlarsın. Yalnızlık ceza değil, yeniden doğuştur. Seni yormayanı, senden istemeyeni, seni kırmayanı koru. Gerçek insan yer kaplamaz. O, sessizce hayatının direğine dönüşür.